Herkese Roma'dan merhaba. Bu videoda Roma'yı gezeceğiz. Belki videonun 1-2 serisi olabilir. Çok bir planlama yapmadan geldim bu sefer. Birazcık kafama göre takılacağım. Bir tek Vatikan ve Kolezyum biletlerini önden aldım. Roma'ya ayak basar basmaz tarihi eserler bizi karşılıyor. Havalimanı çıkışındaki bu makinelerden Roma Termini'ye tren biletlerini alabilirsiniz. Bilet makineleri sadece kart kabul ediyordu, bu arada nakit almadı. Havalimanından da tren garına yaklaşık 10 dakika yürünüyor. Ona göre biletlerinizi seçebilirsiniz. Leonardo Express bizi bekliyor. Bilet fiyatı 14 euro ve yaklaşık 30 dakika sürüyor yolculuk. Saat 12 çeyrek Roma Termini'ye vardık ve çok acıktık çünkü sabahtan beri yollardayız. Şimdi dediğim gibi hiçbir yer ayarlamadığım için direkt Google Maps'ten çevredeki restoranlara bakıyorum. Şimdi puanı yüksek restoranlardan biri bu. Pizza restoranıymış. Ondan sonra şöyle biraz daha ilerledim. Burada puanlar düştü. Şurada biraz yükseldi derken şurada puanı 4.9 olan bir yer buldum. Birazdan açılıyor burası. Bu restoranın da anlamı hani mutfakta ne var gibi bir anlama geliyor İtalyanca'da. Eğer ben yanlış bilmiyorsam İtalyanca bilenler varsa yorumlara da yazabilir. Yorumları çok iyi. 4.9 puanı. İşte makarnalar, carbonaralar, bir sürü şey var. Bir gidip şimdi orayı deneyeceğiz. Mekan bayağı ufak bir yer. Ufakta ne varsa menü olarak buraya yazıyorlar. Bu gördüğünüz mezze manice. Bunun içinde patlıcan ve domates var, peynir. Ve ben klasik olarak bir lazanya söyledim. Güzel olacağını düşünüyorum. Evet, restoran 2 tane lollipop verdi. Burası bayağı küçük bir yer ve öğlen çok dolu oluyor. Çevrede çalışanlar da geldi ama işin güzel tarafı İtalyanlar da geldi. Yemekleri çok lezzetliydi. Burayı tavsiye ediyorum. Roma'da her yer tarih. Bu karşıda gördüğünüz Mutluluk Çeşmesi veya Musa Çeşmesi olarak bilinen ve aslında o çok meşhur Trevi Çeşmesi'nden önce Roma'ya su getiren, Rönesans döneminde su getiren ilk büyük çeşmelerden biriymiş. Şehri de bu şekilde gezmek güzel. Şimdi duruyorum mesela, bakıyorum, merak ettiğim yerleri Google Maps ve ChatGPT aracılığıyla araştırıp geziye devam ediyorum. Burası da motosikletlerin park ettiği alan. Roma'da her yer motosiklet ve küçük arabalarla dolu. Almanya'da arayıp da bulamadığımız şey güneş ve burada da bir mandalina ağacı. İtalya Merkez Bankası binası. Güneşin tadını çıkardıktan sonra otele geldik şimdi. Otel merkeze çok yakın, tren garına yaklaşık 10 dakika yürüme mesafesinde. Burayı fiyat performans bakımından çok iyi olduğu için seçtim. Bu otel Avustralya Katolik Kilisesi tarafından eskiden bir misafirhane olarak yaptırılmış. Yani Roma'ya gelip hacı olan kişiler burada konaklıyormuş. Evet, otelde biraz dinlendikten sonra İspanyol merdivenlerine doğru gidiyorum. Bu arada otel için Booking'ten rezervasyon yaptırdığımda 30 euroluk bir çek vermişti Booking, böyle farklı aktivitelerde kullanmak için. Ben de onu bu akşam üstüne saat 5.30'a bir
yürüyüş turu rezerve ederek kullandım. Buradan da videolar çekmeye çalışacağım. Yolda giderken bu kalabalığa denk geldim. Santa Maria della Vittoria Kilisesi'ne giriyorlardı. Ben de içeri bakmaya karar verdim. Bu kilisede Bernini'nin Azize Teresa'nın Vecdi isimli heykeli yer alıyor. Heykelde Azize Teresa Tanrı aşkıyla kendinden geçiyor. Ayrıca yukarıdan gelen ışık hüzmeleri de heykele arka planda bu altın rengin katılmasını sağlıyor. Karşıdaki Triton Çeşmesi de Bernini'nin diğer ünlü eserlerinden biri. Burası İspanya Meydanı ve İspanyol Başkonsolosluğu da burada. Şimdi merdivenlere doğru gidiyoruz. Barok mimarisinin bir örneği olan İspanyol merdivenleri 135 basamaktan oluşuyor. Merdivenlerde gördüğünüz gibi görevliler duruyor. 2019 yılında Roma Belediyesi bu merdivenlere oturmayı ve burada bir şeyler yiyip içmeyi yasaklamış. Aslında bu merdivenlerin keyfi de böyle çıkardı ya. Burada biraz oturup bir şeyler yiyip sohbet etmek çok da güzel olurdu. Gerçi belediyeye de hak vermemek mümkün değil. Çünkü bazı turistler gerçekten çok bilinçsiz şekilde geziyorlar. Turumuz Vittoriano'dan başladı. Buraya önümüzdeki günlerde tekrar gelmek istiyorum. Bayrakların asılı olduğu balkondan Mussolini halka sesleniyormuş. Ofisi de bu binada bulunuyormuş. Diktatörlük döneminde simetrik yapılar artmaya başlamış. O nedenle Palazzo Venezia'nın aynısı karşısına bu şekilde inşa edilmiş. Bu sütun İmparator Trajan'ın savaş zaferini anlatıyor. Kabartmalı olan bu yapı eskiden renkliymiş. Roma'da sokaktaki çeşmelerden su içebilirsiniz. Gregorian Üniversitesi'nin önündeyiz. Burada teoloji ve felsefe eğitimleri veriliyor. Şu an görevde olan Papa Francis de bu üniversiteden mezun olmuş. Saat şu an akşam 6:30 ve acayip bir kuyruk var. Buraya para atmak istiyorsanız Trevi Çeşmesi'ne sabah bence erken gelmek en iyisi. Bu arada çeşme saat sabah 9'da açılıyormuş. Eminim ki çok kalabalık oluyordur. Ben ümidimi yitirdim bu sefer. Para atmadan geri dönüyorum. Rehberimiz bizi ilginç bir kiliseye getirdi. Bu kilisenin kubbesinin yapılacağı zaman kasada para kalmıyor ve çareyi bir ressam çağırmakta buluyorlar. Ve bu ressam da düz tavana bu 3 boyutlu etkiyi yaratacak şekilde bu kubbe freskini çiziyor. O dönemin sanatçıları perspektifi çok iyi kullanabiliyorlarmış. Yerinde görmek bu eserlerin etkisini çok farklı kılıyor. Umarım bu video size en azından bir fikir verebiliyordur. Piazza Navona'dayım.
Yürüyüş turu bitti. 2 saat sürdü. Çok güzel geçti. Bence ilk günden böyle bir tur yapmak gerçekten mantıklı. Böylece hani gidebileceğiniz yerleri bir kestirirsiniz. Roma'nın tarihiyle de ilgili bilgi sahibi olursunuz. Ama tabii ki Roma çok kalabalık bir şehir olduğu için mesela Vatikan, Kolezyum gibi yerlere mutlaka önceden bilet almanız gerekiyor. Son dakika bilet bulmak çok mümkün olmuyor eğer sezonda geliyorsanız. Biz de şimdi işte bir kafeye gidip belki bir tiramisu yiyip biraz dinleneceğiz. Bu meydanın bulunduğu yerde Antik Roma'da bir stadyum varmış ve burada atletik oyunlar düzenleniyormuş. Videoyu buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Devamı haftaya gelecek.